Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Arkadaşlar merhaba, Kripto Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle SolarAzer'dan çıkacak olan RaceFi projesini inceleyeceğiz. İncelememize geçmeden önce bunun sponsorlu bir içerik olduğunu belirtmemizde fayda var. Yalnız şunu da söylemeden geçmeyelim, biz şu ana kadar incelediğimiz veya inceleyeceğimiz bütün içeriklerimizi sponsorlu olsun veya olmasın, bütün ekip olarak çok ince bir elekten geçiriyoruz. Yani birçok sponsorlu içerik teklifi gelse bile zaten sadece içimize sinen projeleri sizlere tanıtıyoruz ve tanıtacağız arkadaşlar. SolarAzer fırlatma rampası üzerinden çıkışını gerçekleştirecek bir proje olan RaceFi, Solana ekosistemi üzerine inşa edilmiş makine öğrenmesi ve yapay zeka sistemine entegre eden ilk yarış oyunudur. Bu özelliklerin yanı sıra yarattığı Metaverse ile blok zincir temelli oyunlardaki Play to Earn yani oyna kazan sistemini zenginleştirerek NFT'ler aracılığıyla mülk sahibi olma ve bunlardan düzenli gelir elde etme imkanını da oyuncularına tanıyor. Bülent Hoca'nın da şiddetle üzerinde durduğu yer Play to Earn, NFT ve Metaverse özelliklerini sistemine entegre etmesi, proje için katalizör etkisi yaratacak ve öne çıkmasına büyük oranda olanak sağlayacaktır. Evet, RaceFi hakkında küçük bir ön bilgi verdik. Şimdi gelin önce bu oyunun oyuncuya neler vaat ettiğine bakalım, sonrasında ise kripto evreniyle ilişkisine ve oluşturduğu senteze değinelim. RaceFi ilk bakışta çokça aşina olunan bir yarış oyunu türünün blok zincir üzerine uygulanmasından ibaret olarak görülse de hem oyuncuların oynayarak kazanç sağlayabildiği hem de oyun içi mülklerin NFT'lerini satın alarak oyuncuların oyunu aktif olarak oynamasa dahi gelir elde etmelerini sağlamasıyla emsallerine göre fark yaratan bir yapıya sahip. Online oyunlarda bir karakterin aşırı güçlenmesi oyuncunun keyfini çabucak kaçırabilir. Oyun içi güç dengesinin sağlanması bu tarz oyunlar için büyük bir sorun. Ancak RaceFi bu sorunun çözümüne yönelik akıllıca bir sisteme sahip. Blok zincir üzerinde öne çıkan unsurların dengelenmesi adına yapılan yamalar oylamayla sunularak oyuncularca kabul ediliyor. Çoğunluğun onay vermediği hiçbir değişiklik hayata geçmiyor. Bu da oyuncunun sevdiği oyunun kaderini belirlediği adil bir sistemi bize sunuyor. Proje henüz 2 aylık bir geçmişe sahip ve elimizde üzerinde konuşacağımız bir oynanış videosu bulunmamakta. Ancak racefi.web.app adresinden ulaşabileceğimiz yalnızca PvE modu içeren çok sınırlı bir demoya sahip. Hem bu sınırlı demoyu göz önünde bulundurup hem de projenin değindiği konular üzerinden oynanış bize ne vaat ediyor gelin bir bakalım. Temel oyun döngüsü araç satın almak, satın alınan araçlara yakıt doldurmak, yarış seçmek, yarış stratejisini belirleyip sonuca simüle etmek ve elde edilen kazanımlarla var olan oyun döngüsünü geliştirerek tekrarlamak üzerine kurulu. Buradan yola çıkarak yarışmak için her oyuncunun öncelikli olarak araç satın alması gerektiğini, sonrasında bu araca yakıt koyup yarışlara gireceğini, yarış sonunda derece elde ederse her araç tarafından yatırılan paranın belirli bir yüzdesini elde etmek şeklinde ilerleme sağlayacağını söyleyebiliriz. Gelelim oyun modlarına. RaceFi hem PvP hem de PvE modları barındıracak. Bu dünyaya pek aşina olmayanlar için PvE, Player vs. Environment, yani oyuncunun başka bir gerçek oyuncu bulunmadan bilgisayarla mücadele ettiği oyun modlarına verilen isim. PvP ise oyuncuların diğer oyuncularla mücadeleye girdiği gerçek online deneyimini yaşayan oyun modu ki RaceFi'nin ana odak noktası da burası olacak. Yapımcıların Pure Race adını verdiği mod hem PvP hem de PvE modlarını kapsayacak. PvE modu şu aşamada demo üzerinden oynanabilir. Ancak bu demonun görsel kalite olarak düşük ve mekanik anlamda yarış ruhundan uzak olduğunu belirtmemiz gerekiyor. PvE modunda zamana karşı bir mücadeleye gireceğimiz ve aracımızı direkt olarak kontrol edeceğimiz bir durum söz konusuyken PvP modundaysa aracımızı direkt olarak kontrol etmiyor, yalnızca değişkenlere bağlı kalarak yarış stratejimizi belirliyor ve sonuçları stratejinin piste uygunluğu ve oyuncuların tecrübe puanları dikkate alınarak simüle ediyoruz. Bu noktada stratejilerin tek düze kalacağını düşünebilirsiniz. Ancak geliştirici ekip hava ve pist koşullarından tutun, motor ve lastik geliştirmelerine kadar birçok faktörle kombinasyonları çeşitlendireceğini vaat ediyor. Başlangıçta 3000'den fazla kombinasyon olacağını belirten ekip, zaman içerisinde çeşitliliğini artırılarak tek düzeliğin önüne geçirileceğini ve oynanışın stabil tutulacağını da ekliyor.
Racefy'ın barındırdığı bir diğer mod Battle Race modu. Yol haritasına göre 2022'nin 3. çeyreğinde aktif hale getireceği dile getirilen mod, sahip olunan araçlara çeşitli silahlar eklenerek 8 kişilik bir haritada süre sınırı olmadan son sağlam kalan aracın kazanacağı bir mod olacak. Bu modun PvP mi, PvE mi olacağına dairse henüz bir açıklama getirilmemiş. Tüm bunlara ek olarak oyun içerisinde düzenli turnuvalar yapılacağından ve elde edilen yarış sonuçlarının en iyi oyuncuları yansıtır bir şekilde sürekli güncelleneceği bir lider tablosunun da oyun içinde yer alacağından bahsetmiş olalım. Projede 2 farklı token bulunuyor. Bunların arasında direkt olarak dönüşüm sistemi yok ve her biri kendi ekosistemine sahip. Bu sisteme aslında birçok online oyundan aşinayız. Oyun içinde kazandıklarınız R-Coin adı verilen yalnızca oyun dünyasında anlamlı bir tokenla, oyun dışında kazandıklarımızsa RaceFi adıyla Solana blok zinciri üzerinde işlem gören bir tokenla ifade ediliyor. Gelelim bu tokenların işlevlerine. Oyun içi token R-Coin. Oyun içerisinde yapılan aksiyonlar karşılığında kazanılan genel para birimi R-Coin. Bir yarış kazandığınızda, NFT trade ettiğinizde veya bir yarışa bahis oynadığınızda R-Coin kazanıyorsunuz. Bu kazancınızı araçlarınızı geliştirmek, mülk kiralamak, yakıt satın almak gibi birçok yerde kullanabilirsiniz. Oyun dışı token RaceFi. Oyunun temelini oluşturan genel para birimi ise RaceFi token'ı. Bu token, araç ve diğer NFT'leri satın almanıza imkan sağlıyor. Token fiyatındaki dalgalanmaları göz önüne alan geliştiriciler, NFT fiyatlarının dolar bazında fiyatlandırılacağı ve olası dalgalanmalar sonucu adil olmayan bedellerin ödenmesinin önüne geçileceğini belirtiyor. Bu token'ı elinde tutanlar içinse RaceFi evreninin tanıdığı belirli artılar var. Bunlar platformlara erken erişim, NFT droplarına erken erişim ve yeni özellikleri herkesten önce test edebilmek şeklinde sıralanabilir. Oyun içinde yer alan öğelerin hemen hemen hepsi NFT'ler yoluyla tokenize edilerek oyuncuların kullanımına sunulmuş durumda. NFT'ler temelde yarış arabaları olsa da garaj, benzin istasyonu, yarış haritaları, tamir istasyonları ve billboard alanları gibi farklı işlevleri olan NFT'ler de oyun içi sisteme derinlik katıyor ve oyuncularına emsallerinde bulunmayan imkanlar sunuyor. Bu imkanlar oyun içi çeşitliliği arttırmakla kalmıyor. Ayrıca oyuncuya farklı kazanım imkanları sağlayarak online bir oyun için en büyük sorun olan kitleyi elinde tutma sorununa da alternatif bir çözüm sunuyor. Arkadaşlar, Telegram grubumuzda güncel konuları tartışıp sorularınızı yanıtlıyoruz. Twitter'da da düzenli olarak proje incelemeleri hazırlayıp lansman aşamasındaki projeleri de paylaşıyoruz. Bizi Telegram ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Gelin oyun içerisinde elde edilecek NFT'lere bir göz atalım. Arabalar oyunun NFT sisteminin temelini oluşturuyor. Her oyuncunun oyunu oynayabilmek için araca ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında arabaların nasıl sunulduğu büyük önem kazanıyor. Ekip burada ayakları yere basan bir çözüm bulmuş. İlk etapta 35 farklı modelden 5000 aracı içerisinde barındıran NFT'ler oluşturmuşlar. Bu 35 modelde kendi içinde 7 farklı fabrika sınıfına ayrılıyor. Burada CSGO eşya sisteminin NFT üzerinde bir uygulamasını görüyoruz. Halihazırda oturmuş bir sistemin olumlu taraflarından faydalanmak akıllıca. Son olarak araç değerlemesinde göze alınacak faktörlerden bahsedelim. Araçların değeri belirlenirken sabit bir değer sistemi belirlemek yerine arabaya yapacağınız parça veya görünüm eklemeleriyle nadirliğin artırılacağı dinamik bir sistemi benimsemişler. Verilen emeğin NFT değerinin artışına etki etmesi oyuncuların çabasını anlamlı kılarak kitleyi korumaya yönelik önemli bir adım daha atıldığını gösteriyor. RaceFi evreninde garajlar oyuncuların yarışlar sonrasında bakım ve tamir işlemlerinin yapılması amacıyla uğradıkları alanlardır. Bu alanlarda oyuncuların yaptığı masraflar garaj sahipleri arasında eşit olarak bölüştürülür. Genesis koleksiyonu kapsamında 40 adet garaj oyuna eklenecek. Garaj sahibi olarak Land Baron unvanını elde edebilir ve oyundaki en nadir ikinci eşya tipine sahip olabilirsiniz. Ayrıca düzenli şekilde R-Coin kazanacak olmanız da garaja sahip olmanın en cazip yanı. Benzin istasyonu oyun içerisinde yarışa girmek için gerekli olan bedelin ödendiği mekanlar. Bu bedel yarış başına değişmekle birlikte benzin istasyonu sahipleri oyundaki en nadir eşyaya sahip olarak Gas Baron unvanını alacak ve düzenli bir şekilde yapılan alışverişlerden komisyon kazanacak. Genesis koleksiyonu kapsamında oyuna 20 adet benzin istasyonu da eklenecek. Araçlar yalnızca kendi sınıflarının izin verdiği pist tiplerinde yarışa katılabiliyorlar ve katıldıkları yarışlar sonucunda pist sahipleri belirli miktarlarda R-Coin kazanıyor. Her yarış pisti 100 parça halinde sunulacak olup parça sahiplerine ücret eşit olarak paylaştırılacak. Geliştiriciler tarafından başlangıç olarak 8 farklı yarış pisti sunulacağı belirtiliyor. Ancak bu sayı kısa zamanda artacaktır. Billboard alanı sahiplerine istedikleri şeyin reklamını yapma veya sahip olduğu alanı başkalarına kiralama imkanı veriyor. Reklam alanları yarış pistleri için de belirli aralıklarla görünür olacak.
Projenin ana gelir kaynağını alım satım ve oyun içi aktivitelerden alınacak işlem ücretleri ve bahislerden elde edilecek kazançlar oluşturuyor. Ayrıca kurdukları Metaverse içinde konumlandırdıkları reklamlar da önemli bir gelir kaynağı oluşturacak. Proje içerik açısından zengin olmasının yanı sıra Solana ağında çıkışını gerçekleştirecek ilk yarış oyunu olması sebebiyle de hamle avantajına sahip. Zamanla sahip olduğu NFT'leri farklı platformlarla da anlaşma sağlayarak satışa sunmak niyetinde. Böylece hem görünürlüklerini hem de talebe bağlı olarak değerlerini artıracaklar. Kullanıcı tabanıyla orantılı olarak sunulacak yeni NFT paketleri ise sistem içerisinde kurulan dengenin korunmasına yardımcı olacak. Proje enflasyonist bir tavır izleyerek toplamda 200 milyon RaceFi'nin dolaşıma gireceğini ve bu sayının artırılmayacağını belirtmiş. Bu da token'ın zamanla değer kazanacağını bize gösteriyor. Takım ve danışmanlara ayrılan %20'lik dilim bizim makul bulduğumuz sınırın biraz üzerinde. Ancak takıma dağıtılacak yüzdeler 12 ay bekletilip sonraki 48 ay içerisinde dağıtılacak. Böylesine uzun vadeli bir tablodan projenin uzun vadeli başarıyı amaçladığı, piyasada kalıcı olmayı hedeflediği sonucunu çıkarabiliyoruz. Çeşitliliği göz önüne aldığımızda token ekonomisinin dengeli olduğunu da söyleyebiliyoruz. Ayrıca başlangıç market cap'i de gayet iyi seviyelerde. Eylül 2021 tarihiyle başlayan yol haritasında geliştiriciler şimdiye kadar planlarına sadık olarak hareket ediyorlar. 2022 içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkları gelişmeler oyuna çok farklı bir çehre getirecek ve oyuncu kitlesinin artmasında önemli bir rol oynayacaktır. Burada ekibin tüm üyelerine detaylı bir şekilde değinmeyeceğiz. Açıkçası ekip alanında çok tecrübeli olmasa da başarıya aç, genç ve hırslı bir ekip. Ekip içerisinde aynı soyadını taşıyan 4 kişi var. Aynı aileden olup olmadıklarına dair bir bilgi edinemedik ancak ihtimale binaen belirtmekte fayda görüyoruz. Aldıkları yatırımlar ve attıkları adımlar göz önüne alındığında ekip yatırımcının aradığı güven hissini yaratıyor. X Network Capital merkeziyetsiz projelere yatırım yapan önemli bir firma. Shima Capital yeni blok zincir teknolojilerine fon sağlayan uluslararası bir şirket. Paul Rayr sanal dünyalar yaratma ve monetize etme hizmetleri sunan bir şirket. RaceFi görülenlere ek olarak her geçen gün yeni ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Gemblock Capital, Alpha Moon Capital, ZBC Capital, Engine Starter, Titans Ventures gibi ekiplerle destekçi havuzlarını genişletmeyi sürdürüyorlar. Biz bu videoyu hazırlarken dahi yeni anlaşmalar yapmış olabilirler. Yeni duyuruları görmek için projeyi Twitter ve Telegram hesaplarından takip etmekte fayda var. Twitter ve Telegram demişken Twitter'da 8.000 civarı, Telegram'da ise 13.000 civarı takipçileri bulunmakta. Henüz yolun çok başında olan bir proje için gayet iyi rakamlar. Projenin Türkiye Telegram grubu da mevcut. Daha fazlasına yönelik sorularınız varsa oradan da sorabilirsiniz. RaceFi gerek Solrazer'ın desteğini arkasına almış bulunması, gerek Solana ağının ilk yarış oyunu olması nedeniyle dikkat çekici bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Kurduğu Metaverse evrenine akıllıca adapte ettiği NFT sistemiyle giderek büyüyecek bir ekosistem oluşturmaları işten bile değil. Hem oyun oynayarak aktif hem de mülk sahibi olunarak pasif gelir imkanı sunan RaceFi, alacağı güncellemelerle NFT oyun furyası içerisinde adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Ancak Bülent Hoca'nın da söylediği üzere bu tarz projelerin başarısı ekibin çalışkanlığı ve topluluk oluşturma gücüne bağlı. Biz Kripto Türkiye olarak bu projeye dair gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.